YouTube videolarınızı web sitenize eklediğinizde acaba izlenme sayılarını arttırır mısınız? Yani embed olarak YouTube videolarınızı web sitenizde paylaştığınızda izlenme sayılarınız etkilenir mi? Bu soru aklınıza geliyordur. Kısaca açıklamak istiyorum. Bununla ilgili zaten web sitemde de bir yazı olacak. İsterseniz onu da okuyabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, YouTube videolarını sitelere embed olarak yüklemeniz izlenme sayınızı arttırabilir. Fakat bazen arttırmayabilir. Bunun bazı sebepleri var. Şimdi onları açıklıyorum. Eğer embed ettiğiniz videolarınız otomatik izlenme ayarındaysa, yani web sitenize biri girdiğinde otomatik olarak çalışmaya başlıyorsa, videolar açılmaya başlıyorsa, izlenebilmeye başlıyorsa, bu izlenme sayısını arttırmayabilir. Çünkü ne YouTube ne kullanıcılar otomatik izlenen videoları sevmiyorlar. O yüzden videolarınızı sitenize embed ederken otomatik oynatma seçeneğini lütfen kullanmayalım. Şimdi başka bir maddeden bahsetmek istiyorum. Bir web sitemiz var ve YouTube'daki içeriğimizi oraya embed ettik. Yani web sitemizde YouTube'daki içeriğimizi göstermeye başladık. Kendi videomuzu ekledik diye sürekli refresh etmiyoruz ve sürekli izlemeye çalışmıyoruz. Bunun zaten izlenme sayısına bir katkısı yok. 1-2 izlemeden sonra YouTube bu videonun sürekli sizin tarafından izlendiğini anlayacaktır ve o yüzden izlenme sayısını saymayı bırakacaktır. Bırakın insanlar izlesin videonuzu ve doğru olarak sayılsın. Siz hariç diğer kullanıcıların da sitenize gelip birden çok videonuzu izlemesi YouTube'u rahatsız ediyor. Gelen videoları en fazla 1-2 kere izlemesini saydıktan sonra YouTube saymayı bırakıyor. Diğer kullanıcıların da sitenize gelip sürekli sayfanızı refresh etmesinin hiçbir faydası yok. Videonuzu doğal akışına bırakın ve izlenme sayınızı başka yöntemlerle arttırmaya çalışın. Bilinen ve YouTube tarafından spam olarak görülen IP'lerden gelen izlenmeler de sayılmıyor. Ne demek istiyorum? Birçok site var. Gidip görüntülenme sayısı satın alabiliyorsunuz. İşte 10.000 gösterim, 20.000 gösterim satın al. İşte videom bu kadar izlensin diye. Bunların çoğu spam IP'lerden oluyor arkadaşlar. Spam IP'lerden gelen izlenimler de başta videonuzun izlenme sayısını arttırabiliyor. Fakat sonra YouTube bunların spam IP'lerden geldiğini, yani bir hile olduğunu anlıyor ve izlenme sayılarınızı geri alıyor. Bu yüzden öyle 10.000 izlenme sayısı, 20.000 izlenme sayısı satın almak gibi şeylere kanmayın. Videonuzu sosyal medyada ve diğer kanallarda ön plana çıkarmaya çalışın. Güzel içerikler çekmeye çalışın. YouTube robotlardan gelen, yani çeşitli yazılımlardan gelen izlenmeleri de saymıyor. Bazı insanlar robotlar üreterek video izletme sayılarını arttırmaya çalışıyorlar. Bunların da bir faydası yok. Aynı şekilde arama motorlarının, robotlarının da bir faydası yok. YouTube gerçek insanlar tarafından yapılan izlenmeleri dikkate alıyor. Makineler tarafından gerçekleştirilen izlenmelerin YouTube için herhangi bir önemi yok. Ayrıca gömme kodunuz bozuksa, yani embed kodunuz bozuksa YouTube izlenmeleri saymayabilir. Kodunuzun doğru çalıştığına, videonuzu tam olarak gösterdiğine emin olmalısınız. Videonuzun izlenmesinin sayılması için tamamen sorunsuz yüklenmesi gerektiğini hatırlatırım. Bazı kullanıcılar web tarayıcılarının çeşitli eklentiler ekleyerek web tarayıcılarının YouTube'a veya diğer sitelere çeşitli bilgiler göndermesini engelleyebiliyor. Eğer bu tip bir kullanıcıya denk geldiyseniz onun yaptığı izlenme de YouTube tarafından sayılmayacaktır. Evet, şimdi başka bir konuya değineceğim. İzlenme sayısındaki 300 eşiğinden bahsedeceğim. YouTube'daki videolarımız 300 izlenme sayısına geldikten sonra izlenme sayıcı bir süreliğine donduruyor. Bunun sebebi algoritmasını daha iyi çalıştırması için bu duraklamaya ihtiyaç duyması, ayrıca videonuz için çeşitli bir hile yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz diye kontrol etmesi. Bu yüzden 300'den sonra video izlenme sayınızda bir donma hissedebilirsiniz. 300'e geldiniz, dondunuz, ne olacak? Birkaç gün sonra normale dönecektir sayaç. Bu süre YouTube'daki videonuzda izlenme sayısı ve YouTube'un o anki yoğunluğuna göre değişebilir. Birkaç gün de sürebilir, birkaç hafta da sürebilir. Ama bir süre sonra video izlenme sayılarınız tekrar artmaya başlayacaktır. YouTube videoları ön plana çıkarmak için hala izlenme sayısını birinci planda tutuyor. Yani videolarınızı YouTube aramalarında ön plana çıkması için en önemli şey izlenme sayısı. Bunun sebebi YouTube'un videoların içeriklerini ve kalitesini analiz etmek yerine tamamen izlenme sayısına odaklanmış olması. Yani videonuzu ne kadar çok kişiye ulaştırırsanız o kadar çok arama sonuçlarında ön plana çıkarsınız. Peki kötüye kullanım yapmadan, yani hileler yapmadan video izlenme sayımızı arttırmak niçin önemli? Bunu biraz daha açmak istiyorum. Birinci olarak zaten aramalarda ön plana çıkması için izlenme sayımızı arttırmamız gerektiğini söylemiştim. İkinci olarak Google aramalarında da videolarımızı ne kadar çok izlettirirsek o kadar çok ön plana çıkmasını sağlarız. Tabii Google biraz daha farklı demiştim ama yine de izlenme sayısı önemli bir kriter Google aramalarında. Bir diğer konu ise YouTube üzerinden reklam ile para kazanmak.
Bunun için de izlenme sayıları çok önemli. Örneğin AdSense hesabınız var, aktifleştirdiniz. YouTube sizi 1000 aboneden sonra bir partner olarak görüyor ve yeterli izlenme süresine de sahipseniz içeriklerinizin, yani videolarınızın önünde, arkasında ve sonrasında reklamlar göstermeye başlıyor. Siz de bu reklamlardan para kazanıyorsunuz. Tabii burada en önemli şey izlenme sayısı kriteri. Ne kadar çok izlenmenizi arttırırsanız o kadar çok reklam göstereceğinizden doğal olarak kazanacağınız para da artıyor. Yani YouTube'da para kazanmanın en önemli kriteri de videolarınızın izlenme sayısının artması. Videolarımızı YouTube'da nasıl hile yapmadan izlettirebiliriz konusunda bazı bilgiler vereceğim. Benim kanalım çok yeni, benim azalmayın. Bunlar doğru bilgilerdir. Ben yeniyim. Benim de zaman içinde izlenme sayım ve abone sayım artacaktır. Önemli olan videoları doğru şekilde yüklemek, içerikleri güzel seçmek ve düzenli olarak içerik paylaşmak arkadaşlar. Ben daha yeni başladım. Yolun başındayım. İnşallah hep beraber ileride kanalımın daha iyi yerlere geldiğini görürüz. En önemli yapmanız gereken şey videolarınızı izlettirmek için SEO analizi yapmanız. Yani videonuzun başlığını ve açıklamasını SEO'ya uygun şekilde anahtar kelimeler kullanarak yazmanız. Bunun için çeşitli araştırmalar yapmanız gerekiyor. Bazı tool'lar var, bazı web siteleri var. Oraya girip çekmiş olduğunuz videodaki kullanmak istediğiniz anahtar kelimelerin en çok nasıl arandığını bulmanız ve bunu açıklamalarınızda ve video başlığında kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Ve videolarınızda konuyla alakalı etiketler eklemeniz gerekiyor. İkinci konu ise içeriklerinizin ilgi çekmesi, yani insanların ilgi gösterdiği konular seçmeniz. Böylece videolarınızı daha çok kişiye ulaştıracaksınız. İlgi çekici, yaratıcı içerikler yapmaya çalışın. Üçüncü olarak kullanıcıların sizi keşfetmesini sağlayın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Videonuzun sonuna ekran kartları eklemeyi ihmal etmeyerek. Videonuzun sonunda kanalınızı ya da başka videolarınızı tanıtan ekran kartları kullanmak durumundasınız. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Videonuzu edit ederken, yani YouTube'da videonuzu düzenlerken ekran kartları seçeneğine geliyorsunuz ve videonuzun sonuna çeşitli ekran kartları ekliyorsunuz. Bu ekran kartlarında başka videolar göstermek yerine video listelerinizi kullanmanız çok önemli. Çünkü çeşitli konularda yaptığınız video listeleri kullanıcıyı direkt olarak videonuz bittiğinde o konuyla alakalı çektiğiniz, devamı olan veya başka olan bir videonuza yönlendirmenizi sağlıyor. Videolarımıza link verirken başka sitelerden direkt olarak videoya link vermek yerine video listelerine link vermek çok önemli. Bu yüzden video listeleri oluşturun ve direkt olarak onlara link verin, videolarınıza değil. Başka bir konu ise izleyicilerinizle etkileşim içinde olmak. Eğer sayfanız belli bir yere gelmiş ve insanlar ilgi göstermeye başlamış ise, yani size yorum yapıyorsa bu yorumlara mutlaka cevap verin. Çünkü en nihayetinde YouTube bir sosyal medya platformu. İnsanlar oraya sadece video izlemek için gelmiyor. İzledikleri videoya yorum yapıyor. Size sorular sorabiliyor. Veya kendi aralarında bir şeyler tartışabiliyor. O yüzden siz de buralara katılın. Yorumları cevaplayın. İnsanlarla iletişim halinde olun. Bu çok önemli. Böylece kitlenizi daha sadık bir kitle, sizi izleyen, sizi seven bir kitle haline getirebilirsiniz. Videolarımızı web sitemize embed ettikten sonra izlenme sayıları artıp artmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için testler yapın. Videonuzu izleyin ve izlenme sayınız en az 1-2 artmış mı diye bakın. Başka arkadaşlarınızdan rica edin. Gelip web sitenize girsinler ve embed ettiğiniz videoyu izlesinler. Onların yaptığı izlemeler izlenme sayınızı arttırıyor mu diye bakın. Bu çok önemli. Eğer izlenme sayısı artmıyorsa kodunuzda bir problem var demektir. Kodunuzu değiştirin. Olmuyorsa eski tip embed kodu var, onu kullanın. Çünkü yeni tip embed kodu bazen sorunlar ve sıkıntılar yaratabiliyor. Eğer web siteniz varsa videolarınızı mutlaka embed edin ve videolarınızı web sitenizde yayınlayın. Bu sizin izlenme sayılarınızı arttıracak ve videolarınızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca videonuzu sitenize embed ettikten sonra Facebook, Twitter, Pinterest gibi sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı unutmayın. Burada önemli olan şey şu: içeriklerinizi paylaşırken ilgi çekici başlıklar ve ilgi çekici metinler yazmanız. Böylece insanların o içeriğe tıklamasını ve izlenme sayısını arttırmasını sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak videoları izlenme sayısının çok önemli olduğunu anlattım. Bizim yapmamız gereken izlenme sayımızı arttıracak, kural dışı olmayan çeşitli metotlar yapmak ve izlenme sayımızı doğal olarak arttırabilmek. Artık embed videolarında izlenme sayınızı arttırdığını biliyorsunuz. Bu videoda sona geldik. Bu arada arkadaşlar, kanalım yeni. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.